Evrene baktığımızda gördüğümüz şey muazzam bir genişlik, sayısız yıldız ve galaksi. Peki bu devasa kozmosun kendisi canlı olabilir mi? İlk duyduğunuzda kulağa çılgınca geliyor. Ancak bu soru bizi evrenin doğasını, yaşamın tanımını ve kendi varoluşumuzu yeniden düşünmeye itiyor. Eğer yaşam kavramını sadece biyolojik bir kontrol listesiyle sınırlarsak, mesela büyüme, üreme, metabolizma gibi bazı tuhaf sınır vakalarına takılıyoruz. Örneğin virüsler kendi başlarına metabolizma yapmaz ve çoğalamaz. Bu yüzden birçok bilim insanı onları canlı saymaz. Yine de virüsler genetik malzeme taşır, evrim geçirir. Bu yüzden yaşamın eşiğindeki organizmalar olarak tanımlandıkları olur. Bu durum yaşamı tanımlamanın aslında ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Belki de yaşam dediğimiz şey keskin çizgilerle ayrılan bir kategori değil, bir süreklilik veya süreç meselesidir. İşte tam da bu noktada evren canlı mı sorusu önem kazanıyor. Bu video yaşam kavramını biyolojinin ötesine taşıyarak evreni devasa bir yaşam formu gibi düşünmenin mantıklı olup olamayacağını inceleyecek. Öyleyse hayret verici bir düşünce deneyine hazır olun. Kozmosu canlı bir sistem olarak yeniden hayal edelim. Önce yaşam nedir sorusunu netleştirmeye çalışalım. Biyoloji derslerinden hatırlarsınız. Canlıların ortak özelliklerini sıralayan kontrol listeleri vardır. Genellikle şunlar sayılır: büyüme ve gelişme, zaman içinde boyut veya karmaşıklık artışı. Üreme, kendi kopyalarını üretebilme. Metabolizma, enerji ve besinleri kullanarak kimyasal reaksiyonlar yürütme. Homeostazi, iç dengeyi koruyabilme. Örneğin vücut ısısını sabit tutma gibi. Tepki ve uyum, çevresel uyaranlara tepki verme ve uzun vadede adaptasyon gösterme. Bu liste mantıklı görünse de virüs örneği bu kriterleri sarsıyor. Virüsler protein kılıf içinde genetik malzeme taşıyan minik parçacıklar. Kendi başlarına metabolizmaları yok ve tek başlarına üreyemiyorlar. Bir konağa ihtiyaçları var. Bu yüzden uzun süre canlı değil damgası yediler. Ama öte yandan genetik bilgiye sahipler. Konak hücre içinde çoğalabiliyorlar ve doğal seçilimle evrimleşiyorlar. Aslında bazı biyologlar virüsleri yaşam formu sayıyor. Çünkü bazı canlılık özelliklerine sahipler. Ancak hücre yapıları olmadığı ve kendi kendine çoğalamadıkları için bu statü tartışmalı. Kısacası virüsler yaşam kontrol listelerinin sınırlarında gezinen tuhaf yaratıklar. Bu da bize şunu gösteriyor: yaşam keskin çizgilerle tanımlanması zor, esnek bir kavram olabilir. Bilim insanları bu sorunu çözmek için yaşamı daha soyut tanımlarla yakalamaya çalıştı. Örneğin sistem kuramcıları otopoiesis kavramını ortaya attılar. 1970'lerde biyologlar Umberto Maturana ve Francisco Varela canlı sistemlerin en önemli özelliğinin kendini üretme ve kendini devam ettirme olduğunu söyledi. Otopoiesis kelime anlamıyla kendi kendini meydana getirme, bir sistemin kendi bileşenlerini üreterek kendini sürekli kopyalayıp, sürekli yenileyip koruması demek. Mesela bir hücre düşün. Hücre zarından içindeki organellere kadar tüm parçalarını kendi iç kimyasıyla üretir ve böylece bütün hücreyi ayakta tutar. Böyle sistemler dışarıdan parça alıp bambaşka bir ürün çıkaran fabrikalardan farklıdır. Hücre bir fabrika gibi değil, kendi kendini inşa eden bir 3 boyutlu yazıcı gibi çalışır. Bu görüşe göre yaşam belirli bir malzeme, örneğin karbon temelli kimya olmak zorunda değil. Önemli olan sistemin kendi varlığını sürdürmesi ve kendini yenilemesidir. Otopoiesis bakış açısı, virüs gibi ara durumları anlamamıza yardım ediyor. Virüsler kendi başlarına otopoietik değiller. Çünkü kendilerini çoğaltmak için başka bir hücreye ihtiyaç duyuyorlar. Yani yaşam dediğimiz olgunun tam ortasında değiller. Ama tamamen dışında da değiller. Tam sınırda bir yerde. Adeta biyolojik bir zombi gibiler. Yaşamı katı bir canlı veya cansız ikiliği yerine bir tayf spektrum veya bir süreç olarak görmek daha doğru olabilir. Bazı sistemler çok zayıf yaşam benzeri özellikler gösterirken bazıları güçlü bir yaşam görüntüsü sergiliyor. Peki bu ölçeği büyütüp evrenin tamamını uygularsak ne olur? İşte en ilginç kısma geldik. Şimdi gözlerimizi evrenin tamamına çevirelim. Evrenin başlangıcını, yani büyük patlama anını bir düşünün. Muazzam bir sıcaklık ve enerjiyle dolu. Kaotik plazma çorbası. İlk bakışta düzen namına hiçbir şey yok. Ama zamanla bu kaostan düzen doğdu. Parçacıklar bir araya gelip atomları oluşturdu. Atomlar birleşip yıldızları ve gezegenleri meydana getirdi. Bazı gezegenlerde hayat filizlendi ve zeki canlılar ortaya çıktı. Bu hikaye düpedüz düzensizlikten düzenin doğuşu hikayesidir. İşte bu yüzden bilim insanları evrene sadece bir yığın madde değil, bir karmaşık uyarlanabilir sistem olarak da bakıyor. Yani basit bileşenlerin etkileşiminden, kendiliğinden karmaşık yapılar ve düzenler ortaya çıkabiliyor. Bu olaya beliren düzen ya da emergent düzen deniyor. Bu konuda ünlü bir örnek John Holland gibi kompleksite teorisyenlerinin çalışmaları ve Stephen Wolfram'ın
hücresel otomata deneyidir. Wolfram çok basit kurallar koyarak bilgisayar simülasyonları yapmış ve şaşırtıcı derecede karmaşık desenlerin, adeta yaşam formu gibi yapıların ortaya çıktığını göstermişti. Doğada da benzer şeyleri görüyoruz. Örneğin kar tanelerinin altıgen simetrik özelliği ya da bir şehirdeki trafik akışının dalgalanan desenleri. Bunlar merkezde bir yönetici olmadan basit yerel etkileşimlerden doğan karmaşık düzenler. Evrenin büyük ölçeğine baktığımızda da ilginç benzerlikler var. Süper bilgisayarlarla yaptığımız kozmik simülasyonlar, evrendeki galaksilerin kozmik ağ denen ipliksi yapılar oluşturduğunu gösteriyor. Galaksiler ve karanlık madde dev bir 3 boyutlu örümcek ağı gibi. Filamentler boyunca dizilip kesişim noktalarında kümeler oluşturuyor. Ve bu yapıya şöyle bir göz attığımızda inanılmaz ama beynimizdeki nöron ağlarına benziyor. İnsan beynindeki nöron ağ yapısıyla evrenin galaksi ağını kıyasladılar ve şaşırtıcı bir istatistiksel benzerlik buldular. Elbette ölçek farkı akıl almaz boyutta. Ama yapıların istatistiksel özellikleri kıyaslanınca benzer çıktılar veriyor. Yani evrenin yapısı beyin gibi diyemeyiz belki ama bir beyin ağıyla şaşırtıcı benzerlikleri var diyebiliriz. Bu bize evrenin kendi kendine örgütlenme, self-organization becerisini düşündürüyor. Peki bu düzen nasıl mümkün oluyor? Cevaplardan biri termodinamiğin ikinci yasasını, entropi sürekli artar der, biraz daha derin anlamakta yatıyor. Normalde düzenli bir şeyi bırakırsanız zamanla dağılır, düzensizleşir. Örneğin dağınık bıraktığınız oda kendi kendine toplanamaz. Ama canlılar ve bazı doğal sistemler dengeliden uzak durumlarda enerji akışı sayesinde lokal olarak düzen kurabiliyorlar. Buna fizikçi Ilya Prigogine, Dissipative Structures, ayrışan yapılar adını verdi ve bu keşfiyle Nobel ödülü aldı. Prigogine'in gösterdiği şey şuydu. Bir sisteme sürekli enerji girip çıktığı, denge halinde olmadığı durumlarda kendi içinde yeni düzenli yapılar ortaya çıkarabiliyor. Örneğin atmosferdeki bir kasırga ya da dönen bir fırtına böyle oluşur. Sıcak okyanuslardan gelen enerji ile hava akımları dönen ve yapısı olan bir sistem yaratır. Bir yıldız da aslında benzer. Kendi içinde nükleer enerji üreterek dengeye gelmeye çalışır. Milyonlarca yıl ışık saçan kararlı bir yapı kurar. Dünya üzerindeki yaşam da güneşten gelen enerji sayesinde yerel bir düzen oluşturmuştur. Güneş enerjisini emip kimyasal enerjilere çevirip fotosentez yapan ekosistemler halinde örgütlenmiştir. Yani evrenin farklı köşelerinde dengeden uzak ve açık sistemler, kendi kendini düzenleyen yapılar boy gösteriyor. Bir hücreyi ele al, bir kristale bak, bir kasırgayı düşün, bir galaksiyi gözünde canlandır. Hepsi farklı özelliklerde de olsa enerji akışıyla şekillenen düzenler. Bu benzerlikler yüzünden bazı bilim insanları evreni bir bütün olarak karmaşık bir sistem şeklinde anlamaya çalışıyor. Nobel ödüllü kimyager Prigogine ve benzer şekilde Lars Onsager gibi bilim adamları termodinamiğin bu tür kendiliğinden düzen oluşumlarına izin verdiğini matematiksel olarak göstermişti. Şimdi akla gelen büyük soru. Evrenin bütünü tıpkı bir canlı organizma gibi kendi kendini düzenleyen, uyum sağlayan dev bir sistem olabilir mi? Bazıları evet, evren de bir tür dev bir organizma gibi düşünülebilir diyor. Ve bunu tartışmaya açıyor. Sonraki bölümlerde bu fikri destekleyen veya bu fikre karşı çıkan çeşitli bakış açılarını inceleyeceğiz. Hassas ayar problemi, antropik ilke, bilinç meselesi, Gaia hipotezi ve daha fazlası. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.